Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bu videoyu çekmeye karar verdim. Aslında uzunca bir süredir aklımda tabii ki ama fiilen çekmek çok uzun sürdü. Zaten birçoğunuz konuya hakim. Yeni evlendim, İspanya'ya yerleştim. Hala yerleşmeye çalışıyorum. 3 ay oldu herhalde. Evet, Eylül'de geldim buraya. İşte ev işleri, oturum izni vesaire bunları koşturuyoruz. Bir yandan İspanyolcamı ilerletmeye çalışıyorum. Her gün İspanyolca çalışıyorum. İşte evet şu eksik, bu eksik, onu alıyoruz, bunu yapıyoruz, şuraya ekliyoruz, işte şu alınacak, bu yapılacak falan filan derken her neyse bu videoyu çekmek çok uzun sürdü. Bir de nereden başlayacağımı bilemedim açıkçası. Çünkü o kadar çok çekmek istediğim şey var ki. En son size burada evlilik başvurusundan bahsetmiştim. Sıradaki video mülakat hakkında olacaktı. Ve mülakat sürecinde çok sorunlar yaşadık. Bundan da bahsetmiştim bir videomda aslında. O yüzden bu videom mülakat ve mülakat soruları hakkında olacak. Bir İspanyol vatandaşın yabancı bir vatandaşla evlenmesi için önce bu yabancı vatandaş bir mülakata girmesi gerekiyor. Aslında İspanyol eşle girmesi gerekiyor. Birlikte giriyorsunuz ayrı ayrı tabii. Ama asıl olay bu evliliğin sahte mi gerçek mi olduğunun anlaşılması. Ve bizim bu mülakat sürecimiz çok sancılı geçti. Çünkü mülakatımız 1-2 kere falan ertelendi. Bir de ertelenmesi demek burada 1 ay 2 ay atması demek. İspanya'da bürokrasi felaket bir şekilde yavaş. Bunu çok kişi söylemişti ama hani bu kadarına inanamamıştım. Bir de şöyle bir şey olmuştu. Mülakat için biz tarih aldık. Mülakatı hakimler yapıyor. Hakimler grevdeydi. Grevde oldukları için mülakat günü çalışan kimse yoktu. İptal oldu. Bu da 1-2 gün önce falan belli olmuştu. Ben uçak biletlerimi zaten almıştım ve aynı zamanda Türkiye'de çalışıyordum. Ona göre ayarlamıştım kendime. O süreçte yine İspanya'ya geldim gittim hani biletlerim yanmasın diye. Hem de Türkiye'deki eşyalarımın birçoğunu buraya taşıdım bu süreçte. Yani bayağı sıkıntılı psikolojik olarak zor bir dönemden geçtik. Her neyse artık bence yavaştan bir konuya girelim. Şimdi konumuz mülakat. Benim yaklaşık 2023 yılının ilk 6 ayında 8 kere İspanya'ya gelmeme neden olan bu evlilik güzel bir mülakat sürecinden geçti. Mülakat için öncelikle ben Türk vatandaşı olduğum için Türkçe ve İspanyolca bilen bir çevirmen istiyorlar mülakatta bulunması için. Siz yani İspanyolca bilseniz bile aslında evraklara sizin adınıza imza atacak. Sizinle birlikte gerekirse imza atacak. Ve çeviri yaptığına işte bunların doğru olduğuna ikna edecek birisi gerekiyor. Bunun tercüman olmasına gerek yok. Sadece işte ben İspanyolca biliyorum, Türkçe biliyorum demesi yeterli oldu burada. Bir de şöyle bir şey var. İspanya'da her ilde bu işlemler farklı gösterebiliyor. Bizim gibi hani Türkiye'nin her yerinde 81 ilinde de aynı işlem yok. Biz Bilbao'dan Dilara diye bir arkadaşla tanıştık. Bu tercüman bulma süreci de çok sıkıntılı oldu bizim. Çünkü burada Cantabria'da, İspanya'da Türk yok zaten. Çok az varmış. Herhalde bir 40 küsür kişi falan yaşıyormuş verilere göre. İletişime geçebileceğimiz birileri olmadı. İşte konsolosluk, büyükelçilik vesaire derken Dilara'ya ulaştık biz. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok tatlı, çok ilgili ve çok yardımcı oldu bize kendisi. Bilbao'dan geldi bizim için. Öncelikle şöyle, mülakat günü tercümanı sizinle olması gerekiyor. Aynı zamanda evlendiğiniz gün de sizinle olması gerekiyor. Bu aklınızda bulunsun. Yani bu değişir mi bilmiyorum. Her yerde aynı mıdır onu da bilmiyorum açıkçası. Birkaç kişinin videosunda görmüştüm ama gerektiğine dair. Her neyse mülakat günü geldiğinde ilk önce mülakata Dani'yi aldılar. Bir odaya girdi. İşte bir yaklaşık 20-25 dakika sürdü. Ben aşırı gerginim tabii ki. Hani ne soracaklar? Tamam biz 6 yıldır yaklaşık birlikteydik o zaman. 6 yıldı yani yaklaşık falan değil. Hani her şeyimizi biliyoruz ediyoruz ama hani şimdi öncesinde de ne sorabilirler falan diye böyle kendi kendimize bir pratik yaptık. Şimdi yıllarca evli de olabilirsin ama birbirinin hakkında her soruya doğru cevap veremezsin. Ne bileyim en sevdiği yemek, en sevdiği renk falan bunu çok çiftler kendi aralarında konuşmaz yani. Hadi yemek bir nebze basit bir soru oldu da
Bilmiyorum, değişik yani. Bayağı gergindim. Hatta Dani bana şey falan dedi böyle. Ya bu kadar gerilme dedi, hani gerçek zaten dedi. Ne kadar kötü, ne kadar yanlış cevap verebilirsin. Hani o kadar gerginsin ki böyle sahte evlilik mi falan diye görülecek. Daha kötü olacak falan dedi. Her neyse, Dilara bu süreçte psikolojik olarak da bana çok destek oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Her neyse, Dani tek başına girdi. İşte ona sorular sormuşlar. Sonra Dilara ile beni içeriye aldılar. Ee, Karşı taraf İspanyolca soruyu soruyor. Dilara bana Türkçe olarak çeviriyor. Ben Dilara'ya cevap veriyorum. Dilara da İspanyolca olarak karşı tarafa çeviriyor. Aslında şöyle olmuş. Şimdi karşıdaki kişi sanırım hakimin sekreteriydi. Benim bildiğim kadarıyla. Dani'ye sorduğu soruları ve Dani'nin ona verdiği cevapları yazı halinde bilgisayarına döküyor. O yazı üzerinden de bana soruları soruyor. Ben gittiğimde zaten şöyle dedi ilk kadın. Hani sizin zaten gerçek bir çift olduğunuz belli dedi. Çünkü biz bu evlilik aşamasında da sürekli git gel, evrak işi bilmem ne yaptık. Aileler de aynı şekilde. Dani'nin annesi babası. Şahit olarak onlardı zaten. En baştan onların da bizimle olması gerekiyordu. Bütün bu imzalar için. Hani artık aynı kişiler bizimle muhatap ola ola bizim gerçek bir çift olduğumuzu zaten biliyorlardı. Kadın da dedi hani sizin çift olduğunuz belli, gerçek olduğunuz belli. Hani ben buradaki Dani'ye sorduğum sorular ve not aldığım yazılar üzerinden sana sorular soracağım direkt dedi. Hani cevaplar meşleşecek mi gibisinden. Ben buraya not tutmak zorundayım dedi hani yasal olarak. Onu göstermek zorundayım dedi. Sonra başladık. Benimki de bir yaklaşık yarım saat, 20 dakika yarım saat falan sürdü. İşte ne gibi sorular sordu? İlk önce ne zaman tanıştınız? Nerede tanıştınız? Hangi tarihteydi? Kaç kere İspanya'ya gidip geldin? En çok kim kimi ziyaret ediyordu? İşte Dani ailenle tanıştı mı? Sen Dani'nin ailesiyle tanıştın mı? Ee, Biraz daha detay olarak kuzenleriyle tanıştı mı dedi mesela. Ben biriyle tanışmıştım o zaman. Onun adını vermiştim. İşte teyzeleriyle tanıştığımı falan söylemiştim. Nerede çalışıyorsun, ne iş yapıyorsun dedi. Dani nerede çalışıyor, ne iş yapıyor dedi. Söyledim. Dani'nin şirketin adını söyler misin heceleyerek dedi. Hani harfleriyle doğru mu biliyorsun gibisinden. Söyledim onu da. Kardeşin var mı? Kardeşin adı ne dedi. Bunlar hep Dani'ye sordu ve aslında Dani'den cevap aldığı sorular. Hani onları teyit ediyor gibi. Sonra ne zaman evlenmeye karar verdiniz dedi. Nerede teklif etti? Hangi tarihte dedi. Ben hatta bir tarihte bocaladım. Onun dışında her şeyi cevapladım da zaten o çok daha samimi oldu bence. Çünkü çok fazla git gel yaptım. 8 kere falan git gel yaptım işte o sene. Bu sene. Yani bana o kadar böyle uzun zamanmış gibi geliyor ki artık. O sene falan oldu. Her neyse. Sonra başka şey dedi. Dani ona işte söz yaptığımızdan bahsetmiş. Burada olmayan bir şey. İşte ailelerin gittiğini, tanıştığım, nasıl olduğunu falan. Bununla ilgili sorular sordu. Not aldım, onlara bakacağım biraz. Yılda kaç kere görüştüğümüzü, korona döneminde neler yaptığımızı sordu. Şey sordu, buraya nasıl geldiğimi, vizeyle mi geldiğimi, işte tekrar gelecek miyim, nasıl yapacağız, burada mı yaşayacaksınız gibi sorular sordu. Bu işte yaklaşık 25-30 dakika falan sürmüştür çeviriyle birlikte. Yani çok rahat, çok güzel, çok şey konulardı. Böyle saçma sapan hiçbir soru sormadı. Yok en sevdiği yemek, yok en sevdiği renk, sayı, burcu ne falan gibi sorular sormadı. Tamamen ilişki üzerine sorular sordu. Çok rahat, çok güzel geçti. Ben çok rahatladım o gün. Sonra çıktık, işte bazı evraklar getirdi, imza attık falan. O gün tarih seçtik. Zaten mülakatı geçtiğimiz belli oldu. O gün işte tarihimizi belirledik. İmzalarımızı attık. Benimle birlikte tercümanlık yapan Dilara arkadaşımız da imza attı. Yani tercümanlık yaptığına dair, her şeyi anladığıma dair. Sonra düğün günü içinde tarihimizi aldık. Düğün günüyle ilgili de başka bir videomda sizlere bundan bahsedeceğim. Düğün günümü, burada nikahımız oldu 7 Temmuz'da. 8 Temmuz'da burada düğünümüz oldu. 31 Ağustos'ta da Türkiye'de düğünümüz oldu. Hepsinden bahsedeceğim. Hatta düğün videolarımızdan kesitler ekleyebilirim. Üşenmezsem. Sonra da artık yavaş yavaş İspanya, Santander, Cantabria vlogları çekmek istiyorum. Umarım siz de destek verirseniz. Böyle bir niyetim var. Şimdiden beni izlediğiniz için, desteklediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız ve videomu beğenirseniz, hatta yorum da yaparsanız beni çok mutlu edersiniz.
Bana da güç vermiş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.